Selamlar. Numune üzerinden kalıp elde edeceğiz. İki çeşit kalıp elde etme yöntemimiz var. Aslında 4-5 kalıp elde etme yöntemimiz var. Ama ben sizin işinize en çok yarayacak olan ilk önce tekniklerle başlayarak bir videolar serisi hazırlayacağım. Daha önceki videolarımda atlet üzerinden zaten numune üzerinden kalıp elde etmeyi sizlere anlatmıştım. Instagram sayfamdan, TikTok'tan ve YouTube'dan bana en çok gelen yorumlardan bir tanesi bizim kalıbımız yok, kalıbımız yok, kalıbımız yok. Kendi kalıplarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Kalıp çıkarma yöntemlerinden bir tanesi de numune üzerinden kalıp elde etmektir. Şimdi iki çeşit var dedim, size anlatacağım. Bir tanesinde giysiyi kumaşın üzerine yerleştirerek kesmek ki acemiler için ben onu çok sağlıklı bulmuyorum. Profesyonel olanlar zaten işin mantığını kavradıkları için kumaşları dönmüyor, düz boy iplikleri kaymıyor. Ancak acemilerde ve dikişe yeni başlayanlarda bu biraz sıkıntı. Onlar ne yapacak? Onları anlatacağım. Aşağıya bırakacağım linklerde de daha önce numune üzerinden kalıp elde ettiğimiz kalıplara da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O linkleri de tıklamayı unutmayınız lütfen. Ben dikiş sınıfı Sibel hocanız. Kanalıma yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Benim sadık kadim takipçilerime de çok öpücüklerimi yolluyorum. Videoma geçmeden önce lütfen abone olmayı unutmayınız. Kalıplarımızı çıkarırken kumaş özelliklerini de dikkate alacağız. Giysi üzerinden düz boy ipliğini elde etmeyi size anlatacağım. Bunlar benim yıllardır giydiğim, bazıları hazır giyim bana hediye edilen ama artık bakın çok yıkana yıpranan, kilo aldığım için üzerime olmayan giysiler. Üzerime olmayanlarda beden büyüteceğiz. Sizlerde de aynı durum var. Mesela bu şortu çok severek giyeriz. Diyelim ki bir yaz sonra bize olmaz. Hemen kalıbını elde edeceğiz. Dikkat etmeniz gereken şey kalıbını çıkardığımız ürünle kumaş özelliğiyle aynı kumaş özelliğinde olacak kalıpları çıkarıyoruz. O yüzden kalıbımızı yazdığımız zaman, çizdiğimiz zaman o zaman da hatırlatacağım ancak kalıbın üzerine mutlaka şu kumaşlardan dikilmelidir. Örme kumaş, dokuma kumaş, esnek kumaş, viskon, şile bezi, müslin hangi giysiden kalıp çıkartmış ise onun üzerine onu yazmamız gerekiyor. Bu biraz aynı zamanda bilgilendirme videosu da oluyor. Bir tane de şöyle bir elbisem var elimde. Bunu da çok severek giyiyorum ama artık çok yıprandı, çok eskidi. Bu da bana hediye edilen bir penye elbiseydi. Markasını söylemeyeceğim. Zaten çok bilinen bir markada değilmiş. Olsun. Bunun kalıbını çıkaracağız sizinle beraber. Bu videoda değil ama bu videoda en basit bir şort kalıbıyla başlayacağız. Çok uzun olmasın diye. Bu videolara devam edeceğiz. Sizler eğer gene devamı gelsin isterseniz de başka videolarımızda da devam ederiz. Burada bir tane gene kadife bir eşofmanım var. Artık bana olmayan ve çok eskiyen. Lastiğini de değiştirmeyi düşünüyorum bunun. Aynı zamanda bunu çıkaracağız başka videolarda gene. Ama sanıyorum ki bu ilk videomuzda ilk şunu artık belinde lastik bile kalmayan, çok eskiyen, çok yıkanan, çok yıpranan, atmaya da kıyamadığım, bir türlü de kalıbını çıkarmaya fırsat bulamadığım bu şortla başlayacağız. Bu kalıbı çıkarmadan önce dediğim gibi ilk önce şöyle yatırıp kağıt üzerinde de yapabiliriz bunu. Ama ben size dikişlerini sökerek kalıp çıkartmayı, dikiş paylı, dikiş paysız nasıl yaparız, neye göre yaparız onları anlattığım bir teknik videosu olacak bu. Sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Artık videomuza geçelim. Diğer videolarda da aynı şortla hem kağıdın üzerine nasıl çıkartırız hem de gene nasıl keseriz. O videoların biraz daha kısa olacaktır. Ama bu tam içerikli bir ders videosu. Atlaya gitmeyin bence. Sonuna kadar izleyin. Dikiş öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz çünkü. Başlıyoruz. Tabii ki en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri tüm malzemelerimizi işimize başlamadan önce hazır etmektir. Ben kullandıkça size malzemelerinde neler olduğunu zaten tek tek söyleyeceğim. Kumaşımız 2 iplik süprem penye bir kumaş. Şöyle göstereceğim.
Artık çok eskidiği için, lastikleri yıprandığı için giyemiyorum demiştim. Etek ucu overlock ile temizlenmiş. Biz bunun boyunu biraz uzatacağız. Önce bunun kalıbını çıkaracağız. O da çok önemli bakın. Önce bunun kalıbı çıkacak. Ondan sonra ana beden üzerinden, yani bunun kalıbı üzerinden beli yükselteceğiz. Birazcık paçaları uzatacağız. Birazcık da kalçayı genişleteceğiz. Çünkü artık kalça ölçüsü de bana maalesef olmuyor. Siz de aynı tekniklerle ister çocuğunuzun, ister eşinizin, ister kendinizin giysilerini, kalıplarını elde edebilirsiniz. Bu en basit bir model, çok basit bir model. Bilerek bundan başladım. Bazı giysilerimizde de biliyorsunuz kuplar oluyor, pensler oluyor, robalar oluyor, korsajlar oluyor. Öyle modelleri de eğer dilerseniz yorumlara yazın. Onları da kalıpları nasıl elde ediyoruz, hangi teknikleri kullanıyoruz anlatırım. Bir yandan işimi yapayım, bir yandan da sizinle sohbet edeyim. Bunda iki yöntem var. Şöyle tersini çeviriyorum. Bakın. Overlockla dikilmiş, görüyorsunuzdur inşallah. 1 santim yaklaşık olarak 7 milim de olabilir. Hazır giyimde genelde 7 milim kullanıyorlar. Bunda bakacağım şöyle bir. Evet, 7 milim bir overlock ayağı dikiş payı verilmiş bunda. İstersek bunun bütün dikişlerini tek tek sökerek dikiş paylı bir kalıp elde edebiliriz. İstersek tam dikişin olduğu yerden sıfırdan kesip dikiş paysız bir kalıp elde edebiliriz. Biz bu videoda dikiş paysız bir kalıp elde edeceğiz. İlk önce ama benim bel dikişini sökmem gerekiyor. Sebebine gelince belin ölçüsünü tam olarak almak için dikiş sökücümü alıyorum. Çıt makasımı alıyorum. Başka neyi alıyorum? Şuralara bir makas koymuştum. Makasımı, mezuramı alıyorum. Kumaş makasımı alıyorum. Sizi bu aşık olduğum kumaş makasıyla da bugün tanıştıracağım. İlerleyen zamanlarda iğneliğimi de alacağım elime kalıp çıkarırken. Çok uzatıyorum ama hem sohbet edelim hem de işimizi yapalım. Hem de sizler bir şeyler öğrenin istiyorum. Dikiş sökücümle şöyle hemen başlayarak dikişimi söküyorum. Dikiş malzemelerimizin çok olması değil, nitelikli ve en çok lazım olanlardan olması gerekiyor. Bir de dikiş dikerken alışkanlık haline getirmeniz gereken bir şey var ki aynı benim yaptığım gibi böyle bir masa üzerinde çalışmak. Kucağımıza alarak, televizyonun karşısında yatarak olmaz. Televizyon karşısında bile oturuyorsanız ben de öyle yapıyorum. Açıyorum en sevdiğim dizilerden birini. Oturuyorum ama mutlaka masamda çalışıyorum. Masamda dikiyorum, masamda kalıp çıkarıyorum. Bu çok önemlidir. Yerde yapmayın. Aynı zamanda sağlık açısından da iyi değil onu yapmak. Zamanla belimiz ağrır, fıtığımız çıkar. Çünkü bu bizim artık işimiz, mesleğimiz biliyorsunuz. Eğildiğimiz için sürekli kamburumuz çıkar. Göğüslerimiz sarkar. Vücudumuzun şekli bozulur. Ve yattığımız zaman ben bugün ne iş yaptım ki bu kadar benim her yerim ağrıyor deriz. Zaten dikiş yorucu bir iş. Biliyorsunuz ki iyice yorulmamız gerekiyor. Şimdi o kadar çok artık yıkanmış ki iplerin şeyi bozulmuş, gitmiş yani. Lastiği dikiler o kadar kolay sökülüyor ki. Belini sökeceğim ama diğer dikişlerini sökmeyeceğim bunda. Bir başka videoda bütün dikişlerini sökerek dikiş paylı kalıp çıkarız. Bunda zaten 7 nokta yani 0,7 milim neredeyse yarım santimlik bir dikiş payı olduğu için de ben bunu dikiş paysız çıkaracağım. Zaten ölçülerini de büyüteceğim. Siz dilerseniz onu yaparsınız, dilerseniz onu yaparsınız. Şimdi bunun hepsini ben şöyle bir sökeyim. Merak etmeyin, sökene kadar sizi videonun başında oturtmayacağım. Hemen diğer aşamaya geçiyoruz. Genellikle de ilik sökücüyü şu şekilde kullanıyor dikiş başlayanlar. Aslında ilik sökücümüzü, dikiş sökücümüzü şu top başlığı olan yerden dikişin arasına sokarak şöyle şu şekilde, umarım rahat görebiliyorsunuzdur. Rahatlıkla söküyoruz. Tam ben bunu sökerken aklıma geldi. Tekrar videoyu açtım ve size anlatmaya devam ettim. Bakın şurada lastik payı çıkıyor. Hemen şunu da ölçeyim. Kaç santimden katlanmış? Yani lastik payı kaç santim verilmiş bunda merak ettim. 2-2,5 santim verebiliriz.
Ama hafif göbekli ve kilolu iseniz hiçbir zaman bize 2-2,5 santimlik bel uzatmaları işe yaramayacaktır. En az 3 santim olması gerekiyor. Söke söke gidiyorum. Bazı yerlerde çeviriyorum tabii ki. Şöyle rahatlatıyorum bunu. Neyse, bitiyor artık. Kumaş makasıyla keseceğim. Kağıt makasım ayrı, kumaş makasım ayrı. Bunu da bütün videolarımda biliyorsunuz söylüyorum. Kumaş makasımla asla kağıt veya iplik kesmiyorum. Başka bir şey kesmiyorum. Çok kıymetli. Makaslar, malzemeler çok pahalı. İyi bir malzemeye, iyi bir makasa sahip olduktan sonra mutlaka onu korumayı da bilmemiz gerekiyor. Bakınız, bütün kemeri söktüm. Lastiği sökmedim. Artık o kadar da delirmedim. Hem sohbet edelim hem de şimdi dikişlerimizi tek tek açmaya başlayalım. Tam makine dikişinin olduğu yerden keseceğim ben bunu. Makasım Pin marka bir makas. Hediye gönderildi bana elbette ki. Onun da linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım. Ücretli tanıtım mıdır değil midir bilmiyorum ama kendim almadım, yani hediye gönderildi. Şimdi alıyorum kumaş makasımı. Bakın, şu da benim aslında kumaş makasım. Bu da güzel bir makas. Bununla da bazen kesim yapıyorum ama 2-3 kat kumaşlarda bu tip makaslar bazen, yani daha böyle el tipi, ev tipi dediğimiz makaslar yeterli olmuyor. O yüzden güzel bir makas olan 12 inç Pin marka makasımla şuradan başlıyorum ve dikişimi ilk önce A dikişinden sökülmüş zaten bir ayırıyorum. Bunda ön A ile arka A hemen hemen aynı, çünkü yatak pijaması. Eğer öyleyse tek kalıp üzerinden, şimdi koyup ölçeceğiz, bakacağız. Tek kalıp üzerinden ön ve arkayı çıkarırız. Eğer biraz farklılık varsa şöyle şu şekilde, var mı? Aslında buradan bile çıkarabiliriz, biliyor musunuz? Çok güzel bir kalıpmış bu. Aynı da normalde şöyle kesmem gerekiyor. Böyle kesmem gerekiyor. Hadi keselim. Bakın, ön arka A aynı, dördü de birbirinin aynısı. Aslında çok güzel bir kalıpmış. Çok pratik, çok basit bir kalıpmış. Siz de yatak pijaması yaparsanız ve benim gibi sökerseniz şöyle ön ve arka ağı karşılaştırıp eğer aynıysa aynısını yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra direkt bunu kalıp olarak da kullanılıyor. Kalıp olarak kullananlar da var. Ben onu da çok doğru bulmuyorum açıkçası. Sebebine gelince, kumaşta esnemeler olur, sökülür, zamanla işte kayar. Biz bunu mutlaka bir kalıp kağıdı, yani parşömen kağıdı üzerine çıkarıp düz boy iplik işaretini koyup yazılarımızı yazıp, onu da anlatacağım nasıl bulduğumuzu. Tamamen artık kendimize kullanabileceğimiz bir kalıp elde edeceğiz. Dilerseniz zamanla serilemesini bile yaparız. Yani bunu büyütürüz, küçültürüz. Eğer bu konu ilginizi çektiyse bunu bana mutlaka yazın. İlginizi çekmediyse de yazın ki ben böyle videolar çekmek yerine farklı videolar çekerim. Ama bu videonun gerçekten herkesin çok 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 işine yarayacağını da açıkçası düşünüyorum. Harika bir kalıp olacağını da düşünüyorum. Çünkü model çok güzelmiş. Kesmeden önce de incelemedim aslında. Ne kadar sıcak olduğunu da görüyorsunuzdur. 2025'in Temmuz ayındayız. Ama ben bu videoyu ne zaman yayınlarım hiç bilmiyorum. Bakınız, kalıbımı elde ettim. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu marullanma. Ütüleyeceğim ben bunu şimdi, mutlaka bir kere şöyle ütüleyeceğim. Daha sonra bunun üzerinde bakınız, şöyle ütü işaretimi sileceği için şimdi yapmıyorum. Masanın kenarına sıfırlayarak biyoder cetvelimle veya gönyem ile mutlaka dik açı oluşturarak şöyle bir düz boy iplik çizeceğim. Kağıdımı onu geçireceğim. Bunu yapmayı unutursanız kağıt üzerinde de yaparız İnşallah. Şimdi ben şortu ütüleyip geliyorum. Görüşürüz. Ütüledim geldim, saçımı da topladım, gördüğünüz gibi aşırı sıcak var. Ütülerken şuna dikkat ettim. Şuradaki marullanmayı ütüyle şöyle toplaya toplaya ütüledim ve marullanmayı
en aza indirdim. Ölçüm çok kaybolmasın diye. Bel ölçümü rahat görebilmek istediğim için ütüledim ve şurada zaten yan dikişte de bir çizgi var. Düz boy ipliğimi bulmak için. Şimdi düz boy ipliğini bulacağız ve A dikişlerini yapacağız. Şimdi bu şortu daha sonraki videolarda da mutlaka dikeceğiz. Emin olun, kalıbımızın denemesini yapacağız. Hangi kalıbı çıkarırsak çıkaralım. Her kalıp prova gerektirir. Belki bu kadar basit bir model gerektirmeyebilir elbette ki. Ama her kalıp prova gerektirir. Bununla, bu kumaş özelliğine uygun bir kumaşla video çekeceğim ve dikeceğim ve video çekeceğim. Onu da sizlerle mutlaka paylaşacağım. Takipte kalın. Alıyorum şortumu. Bunu kağıt üzerinde de yapabilirim. Numune üzerinde de yapabilirim. Bunu da kalıp olarak kullanabilirim. Ama daha önce de söyledim. Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. En doğrusu parşömen kağıdına çıkarmaktır. Parşömen kağıdımızın da çok düzgün olması gerekiyor. Masamın kenarına sıfırladım paçayı. Burayı da masamın kenarına sıfırlıyorum. Ve koyuyorum. Şuraya bir düz boy iplik çizgisi çizeceğim. Sabunumu bulunca elbette kalemle de çizebilirsiniz. Sabun kendini çok göstermeyecek gibi duruyor şurada. Bakalım şu kalemle bir deneyelim. Evet. Çizgi şeyiyle de yapabilirsiniz. Çizgi taşı dediğime bakmayın siz. Kumaş kalemiyle. Kumaş kalemleriyle de ilgili bir video çekeceğim. Onda da direkt kumaşta hiç denemeden o çizgi kalemini direkt çizmeye başlıyorsunuz ve daha sonra da ütüledim çıkmadı, yıkadım çıkmadı gibi şeyler söylüyorsunuz. Her dikiş malzemesi kumaşın bir bölümünde denenmelidir. Çünkü o çizgi kalemlerinin bazıları deri kumaşlar için üretilmiştir ve onlar kumaştan çıkmıyorlar. Düz boy iplik çizgimi de aldım, görüyorsunuz. Şimdi parşömenimi yerleştireceğim. Parşömenimin de çok düzgün ve kırışık olmaması gerekiyor. Böyle olmaması gerekiyor. Onu tabii ki düzelteceğim. Şimdi masamda yer açayım. Artık parşömenleri kullanmayı doğru buluyorum böyle durumlarda, ya da birbirine bantlıyorum. Ne kadar az kumaş malzemesi o kadar atık ve ekosisteme zararsız bir dikiş demektir. Hobi demektir. Bunu parşömenin üzerine de bu şekilde yerleştirebilirim. Altına da yerleştirebilirim. İkisi de yanlış değil, doğrudur. Altına yerleştirdiğimizde de orta çizgisini şöyle rahatlıkla alabiliriz. Koyuyorum ve üzerine bunu iğneliyorum. Küçük faremi de gördünüz değil mi? Benim kursiyerim var, Elif. Sağ olsun o. Böyle şeyler yapıyor ve Instagram'da pazarlıyor. Aynı zamanda çok yetenekli bir dikişçidir kendisi. Onun sayfasında Instagram'dan paylaşırım, bakarsınız. Elif'in bebek dünyası diye. Evet, paçadan uzatacağım için biraz dikiş payı verdim. Belden uzatacağım için biraz dikiş payı verdim. Her yerinden yani kağıt payı verdim diyeyim. Şimdi kaymayacak şekilde iğneliyorum. İğnelerken potluk yapmamasına, kırışıklık olmamasına dikkat ediyorum. İlk önce kalıbı çıkarırken etrafından düzgünce elimle çizeceğim. Daha sonra riga cetvellerimle, düz cetvelle düzeltmelerini yapacağım. İlk önce ana kalıbını alacağım. Daha sonra beli yükselteceğim, paçayı uzatacağım. Biraz da kalçayı genişleteceğim. O yüzden ana hatlarıyla ilk önce bir kalıbımızı elde ediyoruz. Çizerek alıyorum sadece. Şöyle. Kavisli bir yer varsa kavisli alıyorum. Düz bir yer varsa düz alıyorum. Evet, elbette cetvel ve pistoleyle düzeltme yapacağım ama şekle sadık kalmam gerekiyor. Yoksa kalıbım bozuk olur. Düzeltme yapacağım, genişleme ve daraltma yapacağım yerlerde de şekle sadık kalmam gerekiyor. A dikişlerini aldım. İnşallah oradan net gözüküyordur. Genelde hep ürünün üzerine tutarak çekerim. Bu sefer masada çekme denemesi yapmak istiyorum. Hangisi daha iyi oluyor? Sizler de lütfen gene yorumlara bunu bir zahmet yazın. Hepimizin iyiliği açısından iyi olur.
En önemli şey düz boy iplik işaretimi almıştım. Şöyle onu hemen çiziyorum. Hemen taşıyorum. Benim rehberim, benim en önemli şeyim düz boy ipliğim. Ve çıt işaretleri koyuyorum. Yani şöyle bir çıt işareti koyacağım. Şöyle bir tam karşılığına denk gelen yere çıt işareti koyacağım. Düz boy iplik işaretimizi doğru almış olsak bile çıtları denk getirmezsek paçalarımız, eteklerimiz, bluzlarımız dönecektir. Aklımdayken söyleyeyim. Şu üzerimde görmüş olduğunuz yalancı reçme videosunda da paylaştığım tişörtün kalıbı da çok soruluyor. Bir günde bunun kalıbını sizinle beraber çıkaracağız. Son derece güzel bir tişörttür kendisi. Evet. İğnelerimi çıkarıyorum. Şimdi bana kalıbı büyütmek, küçültmek kalıyor. Silivri'de yaşayıp da bunu benden almak isteyen varsa gelip alabilir. Kalıbı da gelip alabilir aslında ama kendi kalıbınızı çıkarın. Ben size balık vermeyeceğim. Ben size balık tutmayı öğreteceğim. Kendi şortlarınızdan da böyle çıkarabilirsiniz. Büyük ihtimalle güzel şeyler çıkacaktır. Benimle tabii Instagram'dan paylaşın mutlaka. Şimdi ilk önce paçamı uzatacaktım. Paçamı uzatacağım için şöyle bir paçamı düzgünce çiziyorum. Burada eğer bir kavis olsaydı, herhangi bir şey olsaydı ben bunu ne yapacaktım? Şekline göre çizecektim. Pistole ve yağ riga kullanacaktım. Şurada hafif bir kavis var bu ağda. Onu alacağım. Bundan 2 adet keseceğiz. Yani şu kalıptan 2 adet keseceğiz. Onu unutmayın. Şimdi şurayı da alıyorum. Paçadaki uzatmamı hazır paça benim buramdayken yapayım. Aristo cetvel kullanıyorum. Aristo cetvelle ölçüm yapmak çok kolay biliyorsunuz. Bunun kolaylığına ve rahatlığına varan başka hiçbir şeyle çizim yapamıyor artık. Ama bazen de hani çizgileri görmekte zorlanabiliyoruz. TRT'nin çekiminde ben mesela stüdyonun ışıklarından buradaki sayıları görüp şu cetvelle ölçüm yapamamıştım. İzleyenler hatırlayacaklardır. Yaklaşık olarak şortumun boyunu dikiş paysız olacak şekilde 1 santim uzatabilirsiniz. 2, 3 ne kadar uzatmak isterseniz kısaltabilirsiniz. Bende birazcık çok kısa kaldığı için zamanla yıkana bir 3 santim paçamın boyunu uzatacağım. Daha uzun bir şort giymek istiyorum uyurken. Hemen 3 santime getiriyorum ve çiziyorum. Evet, uzun bir video oluyor değil mi? Dikiş böyle öğreniliyor, kalıp böyle öğreniliyor. Şimdi videonun burasına kadar izleyenler de bir alkış yapsınlar alta. Vallahi asıl öğrenenler sizlersiniz. Ben size söyleyeyim. Şimdi kalça çizgimiz. Mezuramı alıyorum. Şöyle bir kalça çizgimin olduğu yeri tespit etmeye çalışacağım. Gözler de görecek inşallah. Hemen hemen şuralar 42 santim falan. Ben şöyle şu çizgiye yani şöyle dik açı oluşturarak aslında şöyle şuraya bir sıçrama yönü, şuraya bir sıçrama yönü yani serileme yönü yapacağım. Çünkü ne yapacağım? Kalçamı genişletmeyi düşünüyorum şuralarda. Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Çok da yapmayacağım. Şimdi belime gelelim. Buradan ilk önce bel çizgimi bakıyorum şöyle bir düz cetvelimle. Belde kavis var mı? Ön arka evet var. Düz değil kesinlikle. Hemen onu şöyle şekline göre bir rigamla ilk önce çiziyorum. Zaten düz olmasına imkan yok biliyorsunuz. Ön daha aşağı doğru kavisli, arka daha şeydir pantolonlarda ve şortlarda. İlk önce gerçek çizgimin şeyini alıyorum. Bozmadan şeklini. Riganın da doğru bir yeri yoktur. Kaydıra kaydıra buluyorum. Beli de ben yaklaşık olarak şekline göre tam 3 santim tekrar uzatacağım. Siz beli düşürebilirsiniz. Yükseltebilirsiniz. Bir yapabilirsiniz. Daha az yapabilirsiniz.
olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece kendi vücut özelliğime göre değişiklikleri yapmak istiyorum. Şurayı şimdi biraz uzatıyorum yardımcı çizgi olarak. Şurayı biraz uzatıyorum. Bunları hemen bir alayım ki rahat görün istiyorum. Şöyle kısaca bakın, paçada şurada yaptım, belde yaptım kalıbımı. Şuraya ilk önce bir düz boy iplik yazayım. Bu arada da düşünüyorum. Ben acaba bir şey eksik yaptım mı burada? Evet, kalçamı genişletmedim değil mi? Kalça bana biraz dardı. Tam şuradan kalçamda koyduğum işaret var, bakın şurada. O işaretten 1,5 santim. 1,5 santim yeterlidir bana. 2 de yapabilirsiniz, 1 de yapabilirsiniz. 1,5 santim de şuradan genişletiyorum kalçamı. Hafif belimi de genişletmem gerekiyor. Belimin olduğu yerden de çıkacağım. 1 santim. 1 santim, 1,5 da buradan yapayım ben. Aslında 1 yeterlidir ama emin olamadım. Biraz da şuradan. Şurası gayet iyiydi aslında. Burayı düzeltmek istemiyorum. Kavisli rigamı alıyorum. Çiziyorum. Şurada da şeklimi hiç bozmadan burasıyla sıfırlayarak çiziyorum. Şu şekilde gösterebilirim. Gördünüz mü? Şurada 1,5 santim çıktım. Belde 1,5 santim çıktım. 1,5 santimleri kavisli olarak birleştirdim. Daha sonra A'da bir değişiklik yapmayacağım için sıfırlayarak ağı çıkardım. Şimdi şurayı yapacağım. Aynı işlemi diğer tarafta yapacağım. Ey dikiş sınıfı, kahverengi kağıtta kahverengi kalem kullanmayı sana kim öğretti? Kim öğretti acaba? Neyse, kesince ayrıntılarını göstereceğim. Emin olabilirsiniz bundan. 1,5 santim de buradan çıkıyorum. 1,5 santimde çıkmıştım. Tekrar kavisli olarak şuradan birleştirmemi yapıyorum. Yaptım. Ve aynı şekilde sıfırlıyorum. Şöyle geliyorum. Tabii benim artık elim çok alışkın bunu yapmaya. Sizler Kavadora cetvel kullanarak da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Görüyorsunuz, şurada sıfırladım. Şurada 1,5 santim çıktım. Şurada da 1,5 santim çıktım. Kaba hatlarıyla oldu. Şimdi yazılarını yazacağız. İlk önce Sibel penye yatak şortu. Hatta ne olduğunu hatırlayabilmek için ayıcık mıydı onlar ya? Kedice, tavşan, tavşanlı yazıyorum. Kalıplarımızın üzerinde kendimize mektup yazmamız gerekiyor. Bu large beden. Large bedeni biraz büyüttüm ama large beden yazıyorum. Kendi ölçülerimle. Şuraya numune üzerinden. Dikiş paysız. Bunu mutlaka yazın. Dikiş paysız kalıp. Kumaş önerisi. Kumaş. 2 iplik süprem penye. 2 iplik süprem. Parantez içinde hafif esnek. Siz bunu eğer hiç esnemeyen bir kumaştan keserseniz hiç olmaz. Çok esnek bir kumaştan keserseniz ve yatakta giyeceğiniz için olur, belki olabilir. Esnek kumaşla kesebilirsiniz ama esnemeyen kumaşla keserseniz içine bile giremezsiniz bu kalıbın. Şimdi ana hatlarıyla bunu yaptım. Bel çizgim burası. Bir ölçeyim ne kadar kumaş gidecektir dikiş paylarıyla, şununla bununla bana. Şortumun boyu şu an belden paçaya 39-40 santim, yarım metre kumaştan rahatlıkla çıkacaktır. Ben her ihtimale karşı buraya bir 50 santimetre yazıyorum. Lastik payını eklemedim buraya. Sadece belimi yükselttim. Ona da dikkat edeceksiniz. Burada şunu deyin.
2,5 santim. Çünkü ince lastik seviyoruz ya biz bunlardan. Şunu yazacağız. İnce lastikli lastik payı ekle. 2,5 santim diyeyim hadi. Benim elim biraz boldur. Şimdi vallahi oldu. Şöyle bir kontrollerimi yapıyorum, bakıyorum, ediyorum. Şurada bir şey eksik bırakmışım. Onu hemen tamamlıyorum. İsterseniz dikiş paylarını bunun üzerinde hemen şimdi farklı bir kalemle çizip yapabilirsiniz. İsterseniz tamamen sıfır kesip kumaş üzerine dikiş payı verebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize, çalışma biçiminize göre değişir. Yani hangisiyle daha rahat çalışıyorsunuz? Ben genelde dikiş paysız yaparım ama şundan dolayı dikiş paysız yaparım. Artık ben dikiş paylarını ezbere, göz kararı, ölçmeden, biçmeden de kesebiliyorum. Kesemeyenler lütfen dikiş paylarını ölçü hatta kağıt üzerinde yapsınlar. Şimdi kağıt makasımı alıp geleceğim ve etrafından keseceğim. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Kontrolümü ediyorum. Evet, burada biraz acele ederken çizgimi kaydırmışım. Ne demiş ünlü düşünür dikiş sınıfı? Ne kadar makasınız varsa o kadar zenginsiniz demektir. Unutmayın ki her işin makası farklıdır. Şimdi ben kağıt makasımı elime aldım ve tam çizgilerin üzerinden, ne dışından ne içinden, tam çizdiğim yerden güzelce kesiyorum. Merak etmeyin, videonun sonunda da kalıbın halini göstereceğim. Bir sonraki videoda da veya dikiş makinemi açtığım zaman, onlar da açık değil biliyor musunuz? Ben bir derlenip toplanmıştım. Onları da bir kutularına koymuştum. Dikişe mola vermiştim. Evde dikişe tabii ki. Kutularında beni bekliyor yeni gelin gibi ikisi de. Onları çıkardığımda ilk işimiz zaten bu şortu dikmek olacak. Valla benim bu video hoşuma gitti. Şöyle hoşuma gitti. Hem dikiş sohbeti yaptık, hem de bir sürü bilgi verdik. Daha keyifli oldu. Bazen videolarımı hiç ses eklemeden çekiyorum. Daha sonradan ses ekliyorum. Bazı şeyleri söylemeyi de unutuyorum. Bunu da hiç unutmadım. 90 derecelik açılarla dönüyorum köşeleri. Geçmiş videolarıma bakın. Bunların hepsini tek 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 anlatıyorum. Şimdi şunu alalım. Allah'ım, kağıt cenneti. Ben bu kağıtları da atmıyorum biliyorsunuz. Mutlaka saklıyorum. Siz de atmayın. Her kağıdın ve her kumaşın bir yeri vardır. Bunun cimrilikle de ilgisi yoktur ama malzemeli biraz cimri olun yani. Zaten amaç hem dünyamıza katkı sunmak, hem aile ekonomisine katkı sunmak, hem de giysilerimizi ucuza getirmek değil mi? Dınım, dınırım, bitti. Bundan 2 tane yapacağız. Ağları birleştireceğiz. Beline lastik takacağız. Paçaya da overlock çekeceğiz. Kıvırabilirsiniz. Eğer paçaya overlock çekmeyecekseniz paçaya da dikiş payı verin. Burada da 1,7 milim, 1 santim gibi dikiş payı verebilirsiniz. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Yazılarımı tekrar okuyorum. Sibel Penye yatak şortu. Tavşanlı. Numune üzerinden kalıp dikiş paysız. Kumaş 2 iplik süprem. Hafif esnek. Düz boy iplik. Burada ne yazıyor? Large beden 50 santim. Şunu yazmayı unutmuşum bakın. 2 adet. Yani 2 adet ya bu. Ön A ve arka A aynı olduğu için böyle yaptık. Ön arka A farklı olsaydı da birinde zaten şöyle bir şey olacaktı. Onu da yapabiliriz. Yanı dikişsiz şort diye buna da yazalım. Yanı dikişsiz yatak şortu. Yanı dikişsiz. Çok mutlu oldum yatak şortu. Bazen eşim izlerken diyor ki niye bu kadar gülüyorsun videolarında, ne kadar çok eğleniyorsun. Oğlum da diyor ama ben çok eğleniyorum, sizi çok seviyorum. Dikiş sınıfından sevgiler ve selamlar herkese. Hoşça kalın.